Efendim uzun bir zamandan sonra korona felaketinden sonra diyelim çektiğimiz ilk video. Bugünkü misafirimiz Renault Clio Joy paket yani en bas paket 1.0 turbo benzinli motora sahip 90 beygir araç. Aracı şöyle yakından bakacak olursak aracın jantları, aynalar, arka stoplar, LED stoplar. LED farlar. Araç içerisinden görüntüler verecek olursak aynaların sağ sol için olan tuşu, butonu, ön cam açma kapama tuşları, arka camlar yok. En bas paket olduğu için kadran aydınlatmalar, sinyal kolu ve farlar için olan kol. Aracın kadranı, orta kısımda zaten görüldüğü üzere dijital bir ekran var. Aynı zamanda araçta bir kadran selamlama mevcut. Sağ kolda ise silecek kolunun ayarları. Direksiyona gelecek olursak hız sabitleyici sol kısımda. Sağ kısımda multimedya ile ve menü ile alakalı olan tuşlar, telefon karşılama vesaire. Ses açma kapama tuşlar, butonlar ise direksiyonun arka kısmına gömülmüş. Clio 4'te olan Keyless Go Clio 5'te yok. Yani en bas pakette artık herhangi bir şekilde cebinizde kart taşımıyorsunuz. Eski düzen, anahtar düzene Renault dönmüş. Bu aslında çok kötü bir şey benim açımdan en azından. Yani Clio'yu cazip kılan özelliklerden bir tanesiydi. Start stop butonunun olması ve ileriki paketlerde muhtemelen vardır ama en bas paketlerde bile Clio 4'te vardı bu. Renault bunu kaldırmayı uygun görmüş. Bence pek uygun değil. Hoş değil yani. Hala anahtar. Aracın multimedya sistemi en bas paketi olduğu için standart bir multimedya paketi konmuş. Dörtlü tuşu biraz sanırım Peugeot'u andırıyor. Zaten tuşlar. Aracın klima sistemi, klima analog. 3 ayrı butonda. Yani bu zaten Clio 4'ten biraz versiyon atlatılmış. 12 volt çakmaklık araçta. Buraya gözlük konabilecek bir kısım. Yine aynı şekilde gözlük veya eşyalarınızı. Vites Xtronic şanzıman, yani bir çeşit CVT şanzıman diye tabir ediliyor. Aynı zamanda baktığınızda bardaklıklar vesaire işte araçta bunlar da mevcut. Aracın plastik kalitesine gelecek olursak plastik kalitesi biraz vasat. Ama verilen paraya göre normal denebilir. Ama
her geçen gün yeni yapılan araçlarda plastik kalitesi biraz daha düşmeye başlıyor maalesef. Trim sesleri bu araçta olur mu? Bence olur. Hem de çok kısa bir sürede olacağına da adım kadar eminim. Yine aynı şekilde ön konsol plastiği de biraz vasat gibi. Direksiyon kalitesine gelecek olursak, direksiyon derileri gayet muazzam ama derilerin dışında kalan plastik kısımlar yani vasata yakın, öyle diyeyim. O kadar iyi değil ama işte fiyat performansa tabii ki baktığınızda Clio yani. Şirket aracı olarak kullanılabilecek bir otomobil. O yüzden çok da fazla üzerinde durduklarını zannetmiyorum. Klima mazgalları fena değil, idare eder. En azından gayet şık bir görüntü verilmiş. Hani torpidoya vesaire bakıldığında aslında çok şık. Sadece malzeme kalitesinden bahsedecek olursam bir tık zayıflamış. Koltuklara bakacak olursak özellikle tekrardan söylediğim gibi koltuklar muazzam. Yani koltukların kumaşını acayip beğendim işin açıkçası. Yani koltuklar bir tık ileriye gitmiş diyebiliriz. Aracın dikiz aynası, aracın aydınlatmaları, sağ taraf yanmıyor. Araçla iç dizaynla alakalı söyleyebileceklerim, aracın devir saati ve hararet göstergesi beraber tutulmuş analog bir şekilde. İşte hız göstergesi ve akaryakıt da sağ tarafta gösterilmiş. Aslında gayet şık bakıldığı zaman. Ayrıyetten biraz Volkswagen havası da var yani ortadaki dijital ekranda. Biraz sanki onunla özenilerek yapılmış gibi. Ama çoğu araç artık bu şekilde olduğu için hayalet ekranlı olanlar hariç yapılabilecek fazla bir şey yok. Efendim tekrardan merhabalar. Normalde benim yaptığım program kişinin kişisel memnuniyetiyle alakalı olan videolar yapıyordum ben. Uzun bir süredir de zaten videolar yapmıyordum. Fakat bu araç bir şekilde elime geldi. Aracı ben uzun yolda da test etme fırsatı buldum. Öyle söyleyeyim. Araçla alakalı tabii bir bildiğim, benim gördüğüm kısa bir kullanımım oldu. Fakat bu kullanım esnasında araçla alakalı olan deneyimlerimi sizlerle paylaşmak için tek başına yani tek başına yayın yapıyorum diyeyim. Öyle söyleyeyim. Araçla alakalı bakıldığı zaman genel olarak bakıldığı zaman araç gayet ergonomik, rahat. Koltukları rahat. Direksiyon gayet hafif. Araç 1.0 turbo motor olduğu için gaz tepkileri muazzam. Gerçekten çok iyi. Klima gayet yeterli zaten. 90 beygir oluşu, 1.0 turbo benzinli motorunun oluşu zaten her şeyden önemli. En ufak bir ani kalkışlarda bile araç hemen kendini toparlayıp ileriye doğru atılabiliyor en azından. Bazı konularda eksiler var tabii. Neler bunlar diyecek olursak. Örneğin kronik problem olduğundan bahsediliyor. Frenlerle alakalı problemler olabiliyor. Fren hatası veriyor araba. Ve bu serviste çözülüyor. Fakat kronik olduğundan bahsediyor serviste bunun. Aynı zamanda Eko ile alakalı problemler de var bu araçta. Bu aracı gerçekten alacak olanlara tavsiyemdir bu. Bunu bilerek alın yani en azından. Normal seyir halindeyken yol benim başıma gelmedi fakat bununla beraber iki tane aracı olan arkadaşımızın başına geldi. Araç normal yolda gidiyorken Eko hataya düşüyor ve bir anda araç komple bütün her şey motor bütün her şey devreden çıkıyor. Bu hoş bir durum değil. Ve bunun da pek parça değişimine gittiği söyleniyor. Bunları bilerek lütfen bu aracı satın alın. Araçla alakalı uzun yol deneyimleri, yakıt tüketimi ne kadar falan bunlardan bahsedecek olursak aracın yakıt tüketimi 9 litre. Ne yaparsanız yapın bu 9 litrenin altına düşmek pek de mümkün olmuyor. 9 litre bu tarz bir araç için fazla mı? Biraz fazla. Biraz daha ergonomik olabilir. Zaten ergonomik olsun diye tasarlanmış bir araba ama neden 9 litre yakıyor hala bunu bilmiyorum işin açıkçası. 9 litrenin altına düşürülebilirmiş ama bu halde de eğer yakıtı gerçekten problem etmeyecek abilerimiz, kardeşlerimiz varsa bence biçilmiş kaftan yani
Atmosferik bir araçtansa bence 1.0 90 beygir bir benzinli otomobil. Şehir içerisinde aracın zaten ufak olması, B segment olması, park problemlerinin olmaması aracın bence en büyük avantajlarından bir tanesi. Ama yakıt konusunda tabii ki bir tık daha altı olmasını beklerdik. Başka herhangi bir şekilde multimedya sistemi gayet güzel bir biçimde çalışıyor. Fren tepkileri gayet aracın iyi. Özellikle şanzımanda birden ikiye geçerken bu hani belli belirsiz kararsız kalma durumları araçta kesinlikle yok. Dizellere nazaran araçlar çok muazzam bir şekilde seri kalkıyor. Direkt zaten gaz pedalına dokunduğunuz anda araç yerinden fırlıyor. Bu gayet benim hoşuma gitti. Hani bir hafif bir turbolag yaşıyorsunuz ama bu çok da şey yapmıyor. Kesinlikle göze gelmiyor. Yani dizel araçlardaki gibi değil. Zaten benzinle dizel arasındaki farkları da ben şahsen bildiğim için ama yani en azından bazı benzinli otomobiller var. Farazi konuşuyorum. Atmosferik motorlu olanlar biraz daha hantal kalabiliyor. İlk kalkışlarda özellikle. Fakat bu araçta öyle bir şey mümkün değil. Yok yani. Uzun yolda araç sizi yormuyor. Clio 4'e, 3'e nazaran kesinlikle bu tarz şeyler ortadan kalkmış. Koltuk dizaynı hala da söylüyorum. Koltuk dizaynı muhteşem. Acayip hoşuma gitti. Özellikle tercih edilmiş. Yani uzun yol yaptığınızda bile araç sizi kesinlikle yormuyor. Ben bel hastası olmama rağmen yorulmadım. Öyle söyleyeyim. Aynalara bakacak olursak ayna standart zaten. Bunun bir alt paketinde de kullanılan aynalar kullanılmış. Ayna görüş açıları gayet muazzam. Güzel yani. Kötü değil. Asla kötü değil. Gayet rahat bir biçimde çevreyi görebiliyorsunuz. Neredeyse hani kör nokta kalmıyor gibi bir şey. Başka söyleyebilecek bir şey. Dediğim gibi sadece iki noktada işte bazı kronik problemleri var söyleniyor. Benim başıma gelmedi ama başına gelen arkadaşlarım olduğunu bildiğim için ve serviste de maalesef bunun kronik olduğu söylendiği için bunu yapıyorum, sizinle paylaşıyorum. Böyle problemler var ama direksiyonuna hasta oldum işin açıkçası. Biraz böyle Peugeot esintileri var direksiyonda özellikle. Ama direksiyon çok hafif. Yani kuş gibi diyebilirim. Gerçi ve hemen tepki veriyor direksiyon. Bu gayet muazzam bir olay. Başka söyleyebileceğim dış görünüş ve dış tasarım zaten güzel. LED far ve LED stop'u artık en bas paketteki, en düşük paketteki araçlar bile artık yavaş yavaş geçmeye başladılar. Yeni üretilen araçlardan bahsediyorum. Artık böyle. Yani multimedya sisteminin olması gayet iyi. Hani bir Dacia'ya bakıldığı zaman multimedya sisteminizin bile olmama ihtimali var. Yok değil, var yani. Güzel. Yani alınabilir mi? Ya 200 bin lira bandında bu otomobil için günümüz şartlarında maalesef biraz fazla. Bugün Kurban Bayramı'nın 3. günü. Arkadaşlar şimdiden söylüyorum. Burayı tekrar ediyorum. Bugün ayın 22'si. 22 Temmuz 2021. Bu aracın satış fiyatı 200 bin liranın üzerinde. Yarın bir gün of kardeşim bu araç bu fiyatlara satılmıyor, niye insanları kandırıyorsunuz vesaire gibi saçma sapan şeyler söylemeyin. Bu videonun bir çekim tarihi var. Tarihini de biraz önce söyledim. Bu tarihe bakarak kesinlikle aracı yargılayın. 200 bin lira bu 200 birim para daha doğrusu bu araç için fazla mı? Bu arabanın benim gözümde ederi maksimum 50 bin lira. Ama maalesef Türkiye enflasyonu, Türkiye şartları bizi bu duruma getirdi. İzlediğiniz için teşekkür ederim.